Moğolistan sınırına yakın sert bir coğrafyada dünyanın yüzeyine açılmış uzun ve koyu mavi bir yarık uzanır. Burası Baykal Gölü'dür. Batısında Rusya'nın Irkutsk Oblastı, doğusunda Buryatya Cumhuriyeti bulunur. Kuzeyden güneye yaklaşık 636 kilometre boyunca uzanır. Kimi yerlerde genişliği 80 kilometreye yaklaşır. Çevresini tayga ormanları, dağ sıraları, bozkırlar, uzun kışlar ve sert rüzgarlar sarar. Haritadan bakıldığında bir göl gibi görünür. Fakat bilimsel olarak Baykal, bir gölden çok daha fazlasıdır. Baykal, adının kökeni kesin değildir. Yaygın yorumlardan biri, adın eski Türkçe Bayköl ya da Bayköl ifadesiyle ilişkili olduğu, yani zengin göl veya büyük göl anlamına geldiği yönündedir. Ancak Moğolca, Buryatça ve Tunguz dilleriyle bağlantılı başka açıklamalar da vardır. Bu yüzden en doğru ifade şudur: Baykal'ın adı da kendisi gibi katmanlıdır. Tek bir dile, tek bir halka, tek bir döneme indirgenemez. Bu gölün çevresinde tarih boyunca Buryatlar, Evenkler, Yakut saha toplulukları, Moğol halkları, eski Türk toplulukları ve daha sonra Rus yerleşimciler yaşamıştır. Erken Türk topluluklarından Kurukanların Baykal çevresinde bulunduğuna dair tarihsel çalışmalar vardır. Bu nedenle Baykal yalnızca bir doğa harikası değil, İç Asya'nın halklarını, inançlarını, göç yollarını ve hafızasını taşıyan büyük bir kültür coğrafyasıdır. Yerel halkların gözünde Baykal çoğu zaman sadece göl değildir. Ona saygıyla deniz denir. Çünkü Baykal, kıyısında yaşayan insanlar için yalnızca su kaynağı değil, kutsal, canlı ve karakteri olan bir varlık gibidir. Bugün bildiğimiz bilimsel veriler de bu saygının nedenini açıklar. Baykal, yaklaşık 25 milyon yıllık yaşıyla dünyanın en eski göllerinden biridir. Yaklaşık 1642 metreye ulaşan derinliğiyle dünyanın en derin gölüdür. Yüz ölçümü 30 bin kilometre kareden fazladır. Su hacmi yaklaşık 23 bin kilometre küptür. Bu, dünyadaki donmamış yüzey tatlı suyunun yaklaşık 1/5'inin tek bir gölde toplandığı anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, Baykal yalnızca geniş bir göl değildir. Gezegen ölçeğinde bir tatlı su deposudur. Fakat Baykal'ın asıl hikayesi suyun yüzeyinde değil, yer kabuğunun derinliklerinde başlar. Baykal, aktif bir kıtasal rift sisteminin içinde yer alır. Rift, yer kabuğunun gerildiği, inceldiği ve kırılarak ayrılmaya başladığı bölgedir. Bugün Baykal'ın altında, kıtanın içinden geçen dev bir ayrılma hattı çalışmaktadır. Bu yüzden göl, jeologlar için kıtaların nasıl parçalandığını anlamaya yarayan doğal bir laboratuvardır. Burada dünya kabuğu geçmişte bir kez kırılıp durmuş değildir. Sistem hala aktiftir. Bölge her yıl çok sayıda küçük deprem üretir. Zaman zaman daha büyük sarsıntılar da yaşanır. Bu depremler Baykal'ın ölü bir jeolojik yapı değil, hala hareket eden bir kabuk yarığı olduğunu gösterir. Eğer bu ayrılma süreci milyonlarca yıl boyunca devam ederse, Baykal çevresindeki rift sistemi gelecekte daha büyük bir çöküntüye, hatta teorik olarak yeni bir okyanus havzasının başlangıcına dönüşebilir. Bu, yarın olacak bir olay değildir. Ama jeolojik zamanın diliyle Baykal, kıtanın nasıl açılabileceğini gösteren nadir yerlerden biridir. Gölün tabanında görünen derinlik bile asıl derinliğin yalnızca bir parçasıdır. Baykal tabanının altında 7 kilometreden daha kalın tortu katmanları bulunur. Bazı sismik modellerde bu tortul dolgunun 9 kilometreye yaklaştığı belirtilir. Rift zemini ise su yüzeyinin çok daha altında yaklaşık 8 ile 9 kilometre derinliklere kadar inebilir. Bu, Baykal'ın gerçek taş temelinin gördüğümüz su çanağından çok daha aşağıda olduğunu gösterir. Bu tortular sıradan çamur değildir. Her katman bir dönemdir. Bir katmanda eski iklimlerin izi, bir katmanda volkanik kül, bir katmanda orman yangınlarının kimyasal kalıntısı, bir başka katmanda göldeki canlı topluluklarının değişimi saklıdır. Baykal'ın dip tortulları, Kuzey Asya'nın çevre tarihini ve iklim değişimlerini okumak için dünyanın en değerli doğal arşivlerinden biridir. Bu tortulardan en az son yüz binlerce yıla ait ayrıntılı iklim kayıtları okunabilir. Daha derin katmanlar ise çok daha eski zamanlara ait işaretler taşır.
Baykal'ın suyunun tamamen yenilenmesi de çok yavaştır. Gölü 300'den fazla nehir ve dere besler. En büyüğü Selenga Nehri'dir. Buna karşılık Baykal'ın yalnızca tek doğal çıkışı vardır. Angara Nehri. Bu dev su kütlesinin tümüyle yenilenmesi yaklaşık 330 ila 400 yıl sürebilir. Bu süre, Baykal'ın neden kirliliğe karşı hassas olduğunu açıklar. Bir kirletici madde göle girdiğinde, sistem onu kısa sürede dışarı atamaz. Göl büyük olduğu için güçlü görünür. Ama tam da bu büyüklük iyileşme süresini çok uzun hale getirir. Baykal suyunun ünü yalnızca miktarından gelmez. Suyu olağanüstü berraktır. Uygun mevsimlerde ve uygun noktalarda 40 metreye yakın derinlik görülebilir. Bunun nedeni tek bir canlı ya da tek bir süreç değildir. Düşük mineral ve partikül miktarı, soğuk su dolaşımı, mikroskobik planktonlar, bakteriler, sünger toplulukları ve gölün derin karışım sistemi birlikte çalışır. Baykal'ın en önemli küçük canlılarından biri Episcura baykalensis adlı planktonik kabukludur. Milimetre ölçeğindeki bu canlı, organik parçacıkları ve mikroorganizmaları süzerek göl suyunun berraklığına katkı sağlar. Baykal'ın temizliği, görünmeyen canlıların sürekli çalışan bir filtrasyon ağına dayanır. Baykal'ın derin suları da sıra dışıdır. Birçok derin gölde, dip sularında oksijen azalır ya da tamamen tükenir. Baykal'da ise oksijen çok derinlere kadar taşınabilir. Soğuk yüzey sularının batması, yoğunluk farkları, rüzgar etkisi ve termobarik karışım gibi fiziksel süreçler oksijeni göl tabanına kadar ulaştırır. Bu sayede Baykal'ın karanlık derinlikleri ölü bir alan değil, canlı yaşamını sürdürebilen bir sualtı dünyasıdır. Baykal'ın canlı çeşitliliği de bu yüzden olağanüstüdür. Burada 2600'den fazla hayvan türü ve 1000'den fazla bitki türü veya alt türü tanımlanmıştır. Endemizm oranı tek bir yüzdeyle anlatılamaz. Çünkü canlı gruplarına göre değişir. Hayvan türlerinde endemizm yaklaşık %56 ile 60 civarında verilir. Bazı canlı gruplarında bu oran çok daha yüksektir. Yani Baykal'daki canlıların büyük bir bölümü dünyada başka hiçbir yerde bulunmaz. Gölün en bilinen canlısı Baykal foku yani nerpa'dır. Nerpa, yaşam döngüsünü tamamen tatlı suda sürdüren tek fok türü olarak kabul edilir. Kışın buz üzerinde yavrular, buz altındaki soğuk sularda avlanır ve derin dalışlara uyum sağlamıştır. Baykal'ın donma rejimi ve buz örtüsündeki değişimler, bu türün geleceği için doğrudan önem taşır. Baykal'ın bir başka dikkat çekici canlısı Golomyanka balığıdır. Bu balık neredeyse saydam görünür. Pulları ve yüzme kesesi yoktur. Vücudunun önemli bir kısmı yağdan oluşur. Bazı kaynaklarda bu oran %40'a kadar çıkar. Yumurtlamak yerine canlı yavru doğurur. Halk arasında güneşte eriyen balık diye anlatılır. Bilimsel olarak bunun nedeni yüksek yağ oranı ve narin, vücut yapısının yüzey koşullarında hızla bozulmasıdır. Baykal'ın derin balıkları yüksek basınç koşullarına da uyum sağlamıştır. Gölün en derin noktalarında basınç yaklaşık 160 atmosfer seviyesine ulaşır. Normal tatlı su canlıları için bu ortam yaşanamaz olurdu. Fakat Baykal'ın derin su türleri, vücut yapıları ve biyokimyasal özellikleriyle bu basınca dayanabilir. Gölün dibinde bir başka olağanüstü yaşam formu daha vardır. Tatlı su süngerleri. Dünyadaki birçok tatlı su süngeri küçük ve göze çarpmayan yapılardır. Baykal'dakiler ise bazı bölgelerde 1 metreye ulaşabilen, dallanan, su altı ormanlarını andıran koloniler oluşturur. Bu süngerler suyu filtreler, küçük canlılara yaşam alanı sağlar ve gölün berraklığında önemli rol oynar. Göl tabanındaki amfipotlar da Baykal'ın görünmeyen temizlik sisteminin parçalarıdır. Karides benzeri bu kabuklular dibe çöken organik maddeleri tüketir. Ölü balıklar, parçalanmış bitkiler ve diğer organik kalıntılar bu canlıların da içinde olduğu bir dip ekosistemi tarafından hızla işlenir. Baykal'ın derinliklerinde yalnızca canlılar değil, kimyasal sistemler de çalışır. Göl tabanında hidrotermal çıkışlar bulunur. Bunlar okyanuslardaki siyah bacalarla birebir aynı değildir. Ancak sıcak ve mineralli suların göl tabanına ulaştığı özel bölgelerdir. Bu alanlar, güneş ışığının ulaşmadığı yerlerde
kimyasal enerjiyle yaşamın nasıl sürdürülebileceğini anlamak açısından önemlidir. Baykal ayrıca doğal gaz hidratları açısından da sıra dışıdır. Göl tabanındaki bazı tortularda buz benzeri kafes yapılar içinde hapsolmuş metan hidratları bulunur. Bu metan hidratları göl tabanındaki karbon döngüsünü, gaz çıkışlarını ve tortu kimyasını anlamak için önemli bir araştırma konusudur. Kış geldiğinde Baykal bambaşka bir gezegene dönüşür. Göl genellikle Ocak ayında donar ve ilkbahara kadar buzla kaplı kalır. Buz kalınlığı yer yer 1 metreyi aşabilir. Bazı bölgelerde 2 metreye yaklaşabilir. Kış aylarında resmi buz yolları açılır, trafik işaretleri dikilir, araçlar ve kamyonlar gölün donmuş yüzeyi üzerinden geçer. Bu buz yalnızca ulaşım zemini değildir. Kendi fiziği, kendi sesi ve kendi görüntüsü vardır. Sıcaklık değişimleri buz tabakasını genleştirir ve çatlatır. Bu çatlaklar oluşurken çıkan sesler bazen top atışına, bazen metalik bir yankıya, bazen de derin bir inlemeye benzer. Baykal'ın kış akustiği, bilimsel olarak buz tabakasının kırılması ve gerilmesiyle açıklanır. Yerel anlatılarda ise bu sesler gölün şarkısı gibi duyulur. Buz üzerinde görülen zen taşları da Baykal'ın kış fenomenlerinden biridir. Rüzgar ve güneşin etkisiyle buz yüzeyi farklı hızlarda süblimleşir. Taşın gölgesinde kalan buz daha yavaş erir ya da süblimleşir. Sonuçta taş, ince bir buz sütununun üzerinde havada asılı duruyormuş gibi görünür. Baykal'ın buzunda uzaydan görülebilen dev halkalar da oluşur. Bu halkalar 5 ile 7 kilometre çapına ulaşabilir. Eski açıklamalarda metan çıkışları üzerinde durulmuş olsa da, modern gözlemler bu yapıların büyük ölçüde buz altındaki dairesel girdaplar, daha sıcak su akımları ve buzun farklı hızlarda incelmesiyle ilişkili olduğunu gösterir. Yani Baykal donduğunda bile buzun altında su hareket etmeye devam eder. Baykal'ın kışı yalnızca doğa olayı değil, tarihsel olayların da sahnesidir. Rus-Japon Savaşı sırasında Trans-Sibirya Demiryolu'nun Baykal çevresindeki bölümü henüz tamamlanmamışken, donmuş göl üzerinde geçici ulaşım hatları ve buzüstü demiryolu çözümleri kullanılmıştır. Buz, bir süre için imparatorluk lojistiğinin parçası haline gelmiştir. 1920'de Rus İç Savaşı sırasında yaşanan Büyük Sibirya Buz Yürüyüşü ise Baykal tarihinin en trajik bölümlerinden biridir. Beyaz Ordu birlikleri ve onlarla birlikte hareket eden siviller, Kızıl Ordu'dan kaçarken donmuş Baykal üzerinden geçmeye çalıştı. Aşırı soğuk, rüzgar ve yorgunluk nedeniyle çok sayıda insan ve hayvan hayatını kaybetti. Baykal'ın buzu, o kış yalnızca yol değil, aynı zamanda mezar oldu. Baykal kültüründe taşların, adaların ve kıyıların özel anlamı vardır. Olkon Adası, göldeki en büyük adadır. Kendi içinde bozkırları, ormanları ve küçük gölleri vardır. Bazı kıyılarında su derinliği hızla artar. Ada, su altından yükselen dev bir dağın zirvesi gibi durur. Olkon'daki Burkanburnu ve Şaman Kayası, Buryat inanç dünyasında kutsal kabul edilen yerlerdendir. Angara Nehri'nin Baykal'dan çıktığı yerde anlatılan Şaman Taşı efsanesi ise gölün en bilinen söylencelerinden biridir. Rivayete göre Baykal Baba'nın kızı Angara Yenise'ye kaçmak ister. Baykal Baba onu durdurmak için arkasından büyük bir kaya fırlatır. Bugün Angara çıkışındaki taş bu efsanenin simgesi olarak anlatılır. Baykal çevresinde Tunç çağına kadar uzanan kaya resimleri de bulunur. Bazı alanlarda av sahneleri, ritüel figürler ve eski insan topluluklarının izleri görülür. Bu, Baykal'ın yalnızca su kaynağı değil, tarih öncesinden beri bir yaşam ve inanç merkezi olduğunu gösterir. Baykal'ın bilimsel değeri yalnızca dünya bilimleriyle sınırlı değildir. Bugün gölün derinliklerinde Baykal-G ve D adlı büyük bir nötrino teleskobu çalışır. Dedektörler yaklaşık 750 metreden 1300 metreyi aşan derinliklere kadar yerleştirilmiştir. Amaç, evrenin en enerjik parçacıklarından gelen izleri yakalamaktır. Nötrinolar, maddeyle çok zayıf etkileşime giren parçacıklardır. Her saniye sayısız nötrino dünyanın içinden geçer. Ancak çok azı geride ölçülebilir bir iz bırakır. Baykal-G ve D, suyun içindeki bu nadir etkileşimleri arar.
Bir nötrino, su içinde bir parçacıkla etkileştiğinde çok kısa süreli mavi bir parıltı oluşabilir. Buna Çerenkov ışığı denir. Buradaki önemli nokta şudur. Parçacık, boşluktaki ışık hızını aşmaz. Fakat suyun içindeki ışık hızından daha hızlı hareket ettiği için bu mavi ışımayı oluşturur. Baykal'ın derin, karanlık ve berrak suyu bu yüzden dev bir doğal dedektör gibi kullanılır. Böylece Baykal aynı anda 3 farklı zamanı taşır. Tortularında dünyanın geçmişi vardır. Suyunda bugünün yaşamı vardır. Derinliklerindeki teleskopta ise evrenin uzak olaylarından gelen parçacıkların izi aranır. Ama Baykal'ın büyüklüğü onun kırılgan olmadığı anlamına gelmez. Gölün suyu çok yavaş yenilendiği için kirliliğe karşı hassastır. Kıyı yerleşimleri, yetersiz atık su arıtımı, turizm baskısı, plastik ve organik atıklar bazı bölgelerde ekolojik dengeyi bozmaktadır. Son yıllarda özellikle kıyı alanlarında Spirogyra türü, alglerin artışı, su kalitesindeki yerel bozulmaların açık işaretlerinden biri olarak değerlendirilir. Baykal süngerlerinde görülen hastalıklar ve gerilemeler de bilim insanlarının dikkatini çekmektedir. Süngerler, gölün doğal filtrasyon sisteminin önemli parçalarıdır. Bu canlılardaki bozulma, yalnızca bir tür grubunun sorunu değil, kıyı ekosisteminin genel sağlığına dair uyarıdır. Bir başka büyük çevre mirası, Baykalsk Kağıt ve Selüloz Fabrikası'dır. 2013 yılında kapatılan bu tesisin bıraktığı atıklar, hala bölgenin en önemli temizlik ve iyileştirme çalışmalarından biridir. Fabrika kapanmış olsa da, geçmişte biriken kimyasal yükün tamamen ortadan kaldırılması uzun vadeli bir iştir. İklim değişikliği de Baykal'ın geleceğini etkiler. Yüzey sularındaki ısınma, buzlanma süresindeki değişim, kıyı ekosistemlerindeki bozulmalar ve derin su havalanmasının etkilenme ihtimali, gölün yalnızca bugünkü değil, gelecekteki dengesini de ilgilendirir. Baykal, foku gibi buzla ilişkili canlılar için bu değişimler doğrudan yaşamsal sonuçlar doğurabilir. Baykal bize şunu gösterir. Bir doğal sistem ne kadar büyük olursa olsun, sınırsız değildir. Bir göl ne kadar eski olursa olsun, değişmez değildir. Bir su kütlesi ne kadar temiz görünürse görünsün, kirlenmeye karşı bağışık değildir. Baykal, dünyanın en eski ve en derin gölüdür. Ama aynı zamanda çok daha fazlasıdır. O, kıtaların ayrılmasını gösteren bir jeoloji laboratuvarıdır. Milyonlarca yıllık iklim kayıtlarını saklayan doğal bir arşivdir. Dünyanın en büyük tatlı su depolarından biridir. Karanlık derinliklerinde oksijen taşıyan nadir bir su sistemidir. Yalnızca burada yaşayan canlıların evidir. Kışın sesi, yazın berraklığı, tabanında metan hidratları, kıyılarında kutsal kayaları, göğü dinleyen nötrino teleskobuyla Baykal, tek bir belgeselin değil, birçok bilimin aynı anda kesiştiği bir dünyadır. Ve bu yüzden Baykal'a bakarken yalnızca bir göl görmeyiz. Dünyanın derin zamanını görürüz. Suyun gezegendeki gücünü görürüz. Yaşamın en soğuk, en karanlık ve en basınçlı yerlerde bile nasıl sürdüğünü görürüz. İnsan tarihinin, inancın, teknolojinin ve bilimin aynı kıyıda nasıl birleştiğini görürüz. Sibirya'nın ortasında uzanan bu mavi yarık, bize gezegenin hala hareket ettiğini, hala nefes aldığını ve hala anlatacak çok şeyi olduğunu hatırlatır.